Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise bu tarz orkideler nasıl çiçeklendirilir? Bunun için sizlere 5 önemli metot göstereceğim. Hemen birinci metodumuza geçelim. Sizlere sıfırdan bir orkide bakımını göstermek istiyorum. Orkidelerinizin eğer çiçek dalları artık yavaş yavaş çiçeklerini dökmeye başladıysa ve yavaş yavaş artık sararmaya başladıysa ilk yapmanız gereken bakım mutlaka budama yapmak. Budama orkideler için önemlidir. Eski çiçek dalını budama yaparken uçtan özellikle belirgin bir tomurcuk yoksa bakın boş boğum ile ilk çiçek dalı çıkardığı boğum yerinden kesiyorum. Ve böylelikle orkidenin çok geçmeden hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırmış olacağız. Yine aynı şekilde bakın bunlar da yine dolu boğumlar ve boş boğumlar. Yine aynı şekilde kesiyorum. Solan orkide dalını ne kadar erken budarsanız orkideler o kadar çabuk çiçek dalı çıkarır. Özellikle ilkbahar ayı orkideler için çiçek çıkarma mevsimi olduğu için bu mevsimi kaçırmadan orkidelerinizi zamanında mutlaka budayın. Böylelikle ilkbahara çiçekli girer ve sonuçlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Diğer önemli ikinci püf nokta yaprak temizliği ve özellikle yapraklarda sararmalar varsa, solmalar varsa ne yapmak gerekiyor? Alt yapraklardaki sararmalar çok normal. Orkidenin eski yaprakları sararmaya başlar, yani yaşlandığını gösterir. Bu tarz yaprakları solan ve kökleri özellikle çürümeye başlayan orkidelerinizi yeniden canlandırmak, yeni yaprak ve kök çıkarımını kolaylaştırmak için sizlere tavsiyem ayda bir kere orkidelerinizi sıvı bitki besinleri yani doğal gübrelerle destekleyin. Bugün hem yaprak hem de kök bakımı, çiçek bakımı için maya kullanıyorum. Orkidelerde maya önemli. Orkidelerinize maya verebilirsiniz. Evet, sıvı bitki besini için 1 tatlı kaşığı dolusu kuru mayayı bakın 1 litre suyun içerisine koyacağım. Kuru maya özellikle bitkilerinizi, çiçeklerinizi hastalık ve böceklere karşı korur, yani direncini artırır. Bir dilim ekmek özellikle kuru maya içerisine koyarsanız bu mayanın daha hızlı aktifleşmesini ve içerisindeki yararlı bakterileri özellikle bırakmasını kolaylaştırır. Biliyorsunuz ki kuru maya içerisinde canlı hücreler vardır. Yani faydalı bakteriler vardır ve bunlar çiçeklerin özellikle kök gelişimini hızlandırır ve daha sağlıklı ve daha güçlü kökleri sahip olmasını sağlar. Ve eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa orkidelerinize hem azot hem de potasyum desteği sağlayarak çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bir streç ile bu şekilde kapattım ve bu karışımı bir gece yani 12 saat dinlendiriyorum.
Evet, artık kuru maya karışımımı koydum ve üzerine 2 katı su koyacağım. Evet, üzerine bakın su koyuyorum. Yani bu 2 litrelik bir kap. Bir ölçeğin üzerine gördüğünüz üzere 4 kap gelinceye kadar suyunu koydum. Sizler de evdeki çiçek sayınıza göre bunu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Orkidelerimizin özellikle yapraklarında hastalık ya da böcek varsa ya da orkidelerinizin yapraktan gübreleme vererek orkidelerinizi daha sağlıklı olmasını istiyorsanız bu şekilde ayda bir kere özellikle hazırlamış olduğumuz bu kuru mayadan sıkabilir ya da bu şekilde silebilirsiniz. Bu işlem sonrasında mutlaka orkidelerinizi havalandırın. Dördüncü yöntem ise orkidelerimize hazırlamış olduğumuz bu mayalı sudan bir çay bardağı kadar döküyorum. Yani 70 milim kadar mayalı sudan her bir saksı için kullanabilirsiniz. Ya da 8 yemek kaşığı her bir saksı için kullanabilirsiniz. Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini de paylaşacağım. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup ve videomu sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bu mayayı sadece toprak içerisindeki orkidelere değil, su kültürü uyguladığınız orkidelere de özellikle gübre olarak verebilirsiniz. Düzenli olarak bu gübreleri su kültüründeki orkidelere verirseniz bol bol yeni aktif kökler çıkarmasını kolaylaştırır. Su kültüründeki orkidelere de yine 8 yemek kaşığı kadar suyunun içerisine ilave edip bir gece bekletebilirsiniz. Ve bir gece sonunda suyu dökerek yeniden sadece saf su koyup orkidenizin su kültüründe gelişmesini destekleyebilirsiniz. Su kültüründe ayda bir kere vermiş olduğunuz gübreler orkidelerinizin gördüğünüz üzere yeni yaprak çıkarmasını sağlar ve yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Özellikle su kültüründeki orkideler toprak içerisinde olmadan aylarca bu şekilde durabilirler. Yani toprağı almanıza gerek yok. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilir. Ve eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.